Reg zamanı. Bakın lama fetüsleri kurumuş halde bayağı korkutucu gözüküyor. Büyü yapıyor gerçekten. Şu an tılsım yapan birisini izliyorsunuz. Feribota bindik ama nasıl feribot bilmiyorum. Oha ben bayağı yanmışım. Ben de yanmışım. Çok korkunç gözüküyoruz. Bolivya'da öleceğiz biz ya. Ya böyle yanıyoruz. Feribota bindik. Yani. Şu tarz bir feribot bizi aldı. Ama otobüs çok büyük otobüs. Neyse cam açılıyormuş. Kırık dökük. Atlama ihtimali, yani suya batarsak çıkma ihtimalimiz var. Ağaca çıkış kapısı. Titicaca Gölü'nün ortasındayız yine. 1 saat geçti, 2,5 saat sonra da fazla olacağız. Evet. Bu arada biz gerçekten çok korkunç yanmışız ya. Buralar beyaz falan böyle. Evet. İzleden solda oldu. Hava çok soğuk, yanmazsın, ısınıyorsun. Yani Güneş Adası'nda bu hale geldik. Önceden uyarmadılar da diyemeyiz yani Güneş Adası. Valla bu feribot saatte 0,02 kilometreyle gidiyor galiba. Yarım saatte karşıdan geldik. İşte. Feribot demeye bin şahit ama bayağı bir kamyon, tahta parçası. Bir kamyon bir otobüs aldı. Bayağı başarılı. Copacabana'da da bütün binalar kiremitti, üzeri boyanmamış, astar çekilmemiş. La Paz'a geldik, La Paz'da bu şekilde galiba. Eşitlik hakim. Umarım pek zannetmiyorum gerçekten. Baksana. Aquí se van a quedar. Sí. Hasta La Paz Cadılar Pazarı'na doğru yürüyoruz şu anda. Mercado de Las Brujas adı. İnanması güç ama gerçek. Burada yerel cadı doktorlar var. Bakın mesela bir tanesinin önünden geçiyoruz. Çok fazla. Burada lama fetüsü var. Şöyle gösterelim. Bunlar lama fetüsleri. Lama fetüsleri onlar için kutsal kabul ediliyor. Hala Bolivya'da birçok evin altında lama fetüsleri gömülü. Ana tanrıça Pachamama'ya bir adak olarak atıyorlar. Burada neler var, neler yok. Size güzellik vaat eden, doğurganlık vaat eden tılsımlar var. Lama fetüsleri bayağı korkutucu. Trafik var, çarpılacağız burada ya. Burada çeşitli otlar var. Şöyle kuru meyveler, çaylar. Bakın lama fetüsleri kurumuş halde bayağı korkutucu gözüküyor. Şu ne acaba, bal mı? Esnemeyen bal, evet. Bal onlar için çok önemli. Bolivya'da çok fazla bal gördük. Niye bunlar dolarlar acaba burada? Lama fetüsüyle beraber para gömüyorlar galiba, evet. Ondan sonra para çıkıyor. Evet, bereket geliyor, bereket. Zaten burada tılsımlar da çok ünlü. Tılsımlar da size güzellik, doğurganlık vaat ediyorlar. Onları da bulacağız şimdi. Ben kendime bir büyü yaptırayım bari. Biraz güneşten yaşlandım. Bunları da mı gömüyorlar acaba? Evet, tahmin ettiğimiz gibi bunları eve koyuyorlar. Yine Pachamama'ya adakta bulunmak için. Burada farklı şeyler yazıyor. Mesela dolar yazıyor. Bakın para bereket getirmesi için. Salut, sağlık yazıyor. Abaha de casa? Aşk yazıyor. Abaha de casa? Esta para baja de casa o para casa? Para casa. En casa. Gracias, muchas gracias. Evet, ev içinmiş. Birçok şey için diyor. Aşk için, sağlık için, işinizin yürümesi için, bereket getirsin, para getirsin diye üstünde yazıyor zaten aslında. Mesela aşk yazıyor. Amor, trabajo. İş ve aşk, bir de negosyo. $1000 için. $1000 için.
Genellikle para. Evet, burada paraları da koymuşlar. Sahte paraları. Vino Oporto. Pachamama için şöyle bir şarap içiliyor. Pachamama dediğim gibi ana tanrıça. Aynı şekilde burada. Bunlar da tütsü gibi yakılıyor bu ağaçlar. Bayağı güzel kokuları Çok var. güzel kokuyor. Ve burada bakın böyle pottery, çömlekçilik çok ünlü. Kaldığımız tüm evlerde içtiğimiz bardaklar, kahve olsun, su bile yani çömlek gibi bardakta, böyle eski tip bardaklarda içiyoruz. Ocaklara bakar mısınız ya, şekerliğe bakın, zaten gaz kullanıyorlar. Biraz eski tarz takılıyorlar hala. Burada şekerli pachamama Söylemiştik için zaten. içilen, bunlar şekerli ama Vino Dulce yazıyor. Gerçekten şerbet gibi bir şarap yani. Şu O fetişler Baksana. yine yukarıda. bunlar ne? Aa Sarı, bakın, kurutulmuş sarımsak ciğerisi falan. kurutulmuş, evet, bunlar da. Şu ne? Este pata, no, este no. Neymiş? Wow, bakar mısınız? Bu saç içinmiş arkadaşlar. Bu bir taş. Saçın rengini koruyormuş. Zaten hepsinin saçının rengi siyah yahu. Benim yaşımda beyazı çıkıyor insanın, 33 yaşında. Bunların 40 yaşında, 50 yaşında bile beyazı yok. Bir de saçın sağlığı içinmiş. Saça sürüyorsunuz böyle taş. Ay, Banyo yaparken mi acaba? bilemedim. O kadarını bilmiyorum. Oo, fetüslere bakın. Ve benzer şeyler satıyorlar ya buralarda. Evet, benzer şeyler var ama Şu odunlar ne için acaba? Büyük odunlar. Küçük odunlar yakılıyor koku için vesaire de Evet, bu büyük koku odunlar için. ısınmak için mi acaba? Olabilir. Yani burada çok fazla tütsü yine Peru'daki geleneğe devam ettiriyorlar, kullanıyorlar. İçeride bakın ballar var. Çok fazla bal satılıyor burada ve balın çeşitleri var. Mesela ben toz bal içtim. Ha, şunlar ne? Çikolata mı? Arı poleni ve sıcak suyla onu kaynatıyorlar ve balın çeşitleri var. Beyaz var, sarı var, siyah var. Evet, çömlekçilik burada o kadar güzel ki, burada da izleri var zaten. Her çeşit çömlek mevcut, bardak mevcut. Ha, bir de şu bak burada da kolonyalar var. Şunlar da kolonya. Evet. İşte tütün kolonyası, nane kolonyası falan. Kolonyaları da çok fazla. Evet, koku olarak ballarını çok beğeniyorum ben. Bu yalnız lama fetüsü görmekten gerçekten. Ha, baksana. Ezgi değil mi? Evet, o büyü yapıyor. Gerçekten şu an tılsım yapan birisini izliyorsunuz. 2 kişi oturmuş ve büyü yapılıyor şu anda. İzin vermediler. Video çekmeyin dediler. Biz de çıkıyoruz. Gerçekten büyüye, tılsıma şahit olduk değil mi? Şans eseri. Bir şeyin içine, bohça gibi bir şeyin içine Kağıt evet, içine evet. burada satılan aparatları koydular. Üzerine yağ gibi bir şey sıktılar ama ben anlamadım. Evet, Su üstüne bir şey olabilir. sıktı. Ve onu paketledi sonra. Yine bir bereket simgesi. Gözükmek istemiyor. Hemen geçelim. Bakın burada da beyaz şarap, pachamama için. Yani. Beyazı da çıktı. Paçamamaya hep kırmızı şarap istiyor ya. Kandan dolayı mı acaba? Olabilir. Beyazı gördük. Ana tanrıça. Bak karşıdan şey geliyor. Tam da oraya çıkmamız. Hadi ya. Burada bayağı büyük bir protesto var yine. İşçiler patronlarını protesto ediyorlar. Az maaşları, emekli maaşlarının olmamasını yeterli eleştiriyorlar ve burada da protesto gidiyor. Murillo Meydanı'ndan aşağı indiler. Orası da eskiden idamın yapıldığı bir meydan. Hadi.
farklı sendikalar, farklı meslek grupları hep beraber bir arada yürüyorlar. Hemen karşımızda da Adalet Sarayı gibi bir şey var. Onun önünden geçiyorlar. Şu anda Murillo Meydanı'ndayız. Burada Hükümet Sarayı var. İkisi de Hükümet Sarayı aslında. Köşeden birbirlerine bakıyorlar. Bir tanesi yasama yürütme, bir tanesi de yargı, bir tanesinde başkanlık var. Zaten önündeki askerlerden göreceksiniz. Kırmızı giyinmiş askerler var. Gayet ciddiler. Demin yürüyorlardı. Bu tarafta Paz Katedrali var. La Paz Katedrali'nin kapısındayım. Güzel kapısında. Bu katedralin inşasında 1610'da başlanmış. İnanılmaz bir zaman harcanmış. 1835'te katedralin gerçek inşasına tekrar başlanmış. Yani çok uzun zaman almış bu katedrali yapmaları. Ama karlardan dolayı yıkılmış mı burası? Burası değil. Burası değil mi? Okay. Tam karşısında da Cafe Paris var. Eskiden tabii bunların hepsinin önemli bir yeri varmış. Hatta uluslararası deniz aşırı gelen tüccarlar burada çok özel, önemli lüks getirdiği eşyaları sunarlarmış. Ama şu anda değişmiş tabii. Burası La Paz için çok önemli bir meydan. Dediğim gibi siyasi gücü temsil ediyor. Bu meydan 4 kere adını değiştirmiş. Önce Plaza Mayor, sonra Plaza Armas, sonra Plaza Julio. En son olarak da Plaza Murillo ismini almış. Bu defa son. Burada en üstte Pedro Murillo'nun heykeli var. Pedro Murillo 1800'lerde, 1809'da İspanyol ayaklanmasına karşı Bolivya'yı koruyan şehit, onun heykeli dikilmiş. Burada da 1900'den önce Tanrı Neptün'ün çeşmesi bulunuyormuş. O kaldırılmış bu olaydan sonra ve böyle bir anıt dikilmiş. Anıtın etrafında da şunlar yazıyor. La Paz'ın pazı zaten barış demek. Paz bu tarafta. Bu tarafta Union, birleşme var. O tarafta Gloria, şan var. Bu tarafta da Fuerza. Yani Fuerzo, kuvvet var. Güç, kuvvet. Burada birlik. Dediğimiz gibi hep birlikte birleştirmişler dördünü. Evet, çevresinde de birçok heykel var bu meydanın. Kadın figürleri var. Kadın figürleri. İlkbahar, yaz, sonbahar, kışı temsil eden ve ilham perilerini, müziği, sanatı, resim heykel temsili. Ya konuşmak istemiyorum ben ya bugün. Bugün konuşmak istemiyorum. Evet, buranın çevresinde de böyle kadın figürleri, heykeller var. San Francisco Bazilikası 16. 17. yüzyıllar arasında ant barok tarzında inşa edilmiş. İçinde bir de müze var. San Francisco Meydanı'nda yer almakta. Bu meydanda şekerlik mi şekerlik? Şu anda havai fişekler patlatıyorlar. Bir yanda müzik, bir yanda havai fişek. Burada yerel yemekler satılıyor, içecekler satılıyor. İnsanlar da hep burada, gençler müzik yapıyorlar. San Francisco Meydanı en hareketli meydanlarından La Paz'ın. Patatesmiş bu da, kızartılmış patates. Choclo queso var. Mısır yaprağına sarılmış peynir. Mısır üstü peynir. İçinde sadece peynir var bu mısır yapraklarının. Ay, calentitos, son fresquitas. Gracias, gracias. Sagarnaga Caddesi'ndeyiz. Evet, bu cadde boydan boya gidiyor. Çok uzun bir cadde. Burası La Paz'ın en geleneksel caddelerinden ve Sagarnaga, La Paz devriminin öncüsü olan Sagarnaga'nın ismini almış. Evet, Bolivya'da çok etçil bir yaşam var. Burada görebilirsiniz. Mikrop veren kalmaz valla.
Evet, burası kaldığımız yerin çevresi, mahallesi. Teleferikle gezi için bir yere gideceğiz şimdi. Buradan yürüyerek, oradan da dolmuşa binerek 2 saatlik bir şehir turu yapacağız teleferikle. Nereden gidiyormuşuz? Calle Ocho. Calle 8. 8. cadde. Ben tam anlayamadım. Gidiyor muyum? Disculpe. Sí. No con teleférico. Il pavi para teleférico. Bir anlaşamadık ama il pavi. Gökhan yardım et bana. Çok tatlı konuşuyor ama biraz kelimeleri yutuyor sanırım. Dişsiz bir amca denk geldi. Tünelden geçiyoruz. Kaya tünel. Teleferiğe buradan binecekmişiz. Bakalım şehir turu yapacağız. Al sen. Diğerini de ben okuyacağım valla. Gracias. Bu yerdeyiz. Buradan teleferikle Sarıya, ondan sonra Beyaz tabi burada gösterilmiyor. Oradan sonra da Ben biraz korkuyorum. Teleferikten hani yarım saat iyi de 2 saate yakın teleferikle gideceğiz, çok fazla benim için. Dondurma da aldım. Teleferikte dondurma yiyelim. maskeyi rahatlayalım çıkartamayacağımızı düşünüyorum ben. O dondurmalar eriyecek muhtemelen ama diye. bakalım. Onlar bilmediler. Bilmesin ya. Yalnız kaldık. Evet bilmesin. Şu yaşlı amca gelecek diye çok korktuk. Hadi gidiyor, yaşasın. Dondurmamızı çıkaralım. Yanlış yere oturduk galiba şöyle. Evet, kaşığı çıkarır mısın canım? Hemen yemeye başlayalım. Kişi başı 7 Bolivianos'a mal oldu bizim. O manzara. Hayır, aşağı iniyoruz. 1 saat 40 dakika dedi. 45 değil. Hayır, biz 3 rota aldık. Toplamda 1 saat 40 dakika. Bizim 3 rotamız mı 1 saat 40 dakika? Evet öyle dedi. Aa, bir Umarım saat öyle 40 değildir. dakika. Umarım Kötü öyle şehri değildir. buradan çilekli dondurma yerken izliyoruz. Önceden söylemiştim, Ant Dağları'nda yükseklik korkusu başladı bende. Şu anda da devam ediyor. Ama Gökhan kendisi kaşındı. Kendisi istedi uzun turu. Bana kalsa 15 dakika yeterli. Tüm şehir turunu aldık. Bakalım. Güzel görünüyor. İyi ki almışız. Şu anda kendimi jetgiller gibi hissediyorum. Jetgiller ailesine dönmüş. Döndük yani. Döndük. Havada artık ulaşım havada yani. Karadan vazgeçtik. Bayağı jet gidiyor. Evet, burası şehir merkezi tarafları, gökdelenler var. Şehrin merkez olmayan daha üst kesimlerinde binaların hiçbirisinde sıvalar, badanalı binalar yok dış cephede. Hepsi kiremit şeklinde. Burada her yerde futbol sahası da var. Şurada mesela. Şehrin her Evet. bölgesinde gençlerin, özellikle kadınların, geçen sefer görmüştüm, yine kadınlar maç yapıyorlar. Evet, teleferin neden çok kullanıldığı veya bütün şehri teleferiklerin neden kapladığı anlaşılıyor. Aşağısı full trafik. Güvenlikten dolayı maskeleri tekrar taktık. Burada yine sıkılar maske konusunda ama yani açık havada maske taktırıyorlar yine. Yok, çok fazla sık değiller. Sadece bu tarz turistik olan teleferik gezileri gibi yerlerde maskeye önlem alıyorlar. Peru'da daha sıkıydı tabii. Burası resmen vadinin içinde, vadinin oyuğunda oluşmuş bir şehir. Çünkü La Paz'ın aşağısı da çok çukurda kalıyor. Biz şu an en yükseklerdeyiz. Vadinin en altında evler var. Tüm şehri buradan rahatlıkla görebiliyoruz. Bayağı bina var. Değişik bir yer ya, La Paz.
Bugün cumartesi ve her yerde pazar kurulmuş. Rengarenk çadırlarını görüyorsunuz. Söylesene çocuğa. Para video. Disculpe, posible espera para video, gracias. Egale ettik çocuğu. Ne yapalım? İki kişi binmek Sürekli için. geliyor. Sürekli geliyor, sürekli geliyor. Bu son gidişimiz çünkü. Çıkar canım maskeni. Evet, maskeler çıksın. Burnum kırmızı oluyor maske çıkarınca. Kimse yok yaşasın ya. Üf. Çok birisi olunca çok zorlanıyorum. Deminki adam telefonda konuştu. Tüm teleplik boyunca telefonda şöyle konuştu hoparlörü alıp. Adamın çok fiyakalı bir gitar kılıfı vardı ama. Evet, önce müzisyen sandık, sonra vazgeçtik. Müzisyen, hala müzisyen. Şaka yapıyorum. Kaldığımız yerin sokağının başında Meksika yemekleri yapan böyle küçük bir sokak satısı var. Meksika'ya gidesimiz var ya bunu yedikten sonra Hiro Antojito yiyeceğiz şimdi. Ciro diyorlar. Ciro? Ciro mu diyorlar? Ciro. Ciro or Hiro? Hiro. Öyleymiş. Hiro. Ve gayet uygun fiyatı. Döner gibi. Şu şekilde. İçine bir et koyuyor, inanamazsınız. Ve şuradaki soslar, ahi bunlar. Bunlar acı. Bu da sebzeli. Burada içine koydukları var, salatalar. Burada bir de guacamole vardı. Nerede bilmiyorum. Avokado sosu, onu göremedik. Guacamole? Okey. Varmış. Varmış. Ben yemiyorum. Avokado sosu. Ben bayılıyorum. Gökhan da acı yiyor. Buradan ayrılacağız. Ciro yiyemeyeceğiz. Ağlasam mı bilmiyorum ya. Çok sevdim çünkü. Bayağı lezzetli. Evet, küçük boyu 10 bolivianos, büyük boyu da 15 bolivianos. Valla ekmeği küçücük 10 olan. Biz dün ikimiz de ondan yedik, küçük olandan. Dedik ki biz bununla nasıl doyacağız ya dedik. Sonra içine bir et koydu. Et taşıyor böyle. Gracias. Ketchup? No. Gracias. Este verdura? Poco. Gracias. Evet, bu benim. Size göstermeden yiyeceğim çünkü yemesi çok zor. Evet, bu da benimki. Gracias. Bunu yiyeyim artık ben şimdi. Ezili yiyişi. Bayağı zor yeniyor zaten, her yere dökülüyor. Şu anda kaldığımız yerde arka tarafta bahçede Nosferatu sinema gösterimle beraber elektronik müzik. Birazdan oraya gideceğiz. Biz de burada sanatçı odasında kalıyoruz. Ama herhangi bir katkımız yok şu anda. Burada kalmamız nedeni sanatçı olmamız galiba ama pek de bir şey göremiyoruz. Belki ileride olur. Yani burada neler yapılıyor? Mesela pazar günü Meksika yemekleri günü varmış. Ben diye düşündüm. Her yerden yemek yapılıyorsa Türk yemeği yaparım dedim. Çocuk atölyeleri varmış. Yok, halbuki Meksika yemeği yapıyorlar. Muhtemelen gelen kişileri de bayağı sağlam fiyatlarla satıyorlar. Evet. Biz nasıl bir katkıda bulunacağız önümüzdeki günlerde göreceğiz Ya ama işte çocuk ben hiç katkıda bulunmak atölyelerinde istemiyorum. daha önce ben çalışmıştım gönüllü olarak. Çocuk atölyeleriyle bir şeyler yaparım dedim. Gökhan müzik yapıyor her zaman. Müzik yapar dedim. Ne yapsak düşündük, taşındık, olamadı çünkü Video Gökhan'ın yapayım dedim, müzik video yapması yapayım için dedim. Birkaç kişiye ihtiyaç var. Benim çocuklara ihtiyacım var. Ya da ne bileyim ben Dedim Nosferatu'yu üniversitede izledim dedim. Anlaşmaya çalıştım. anlaşalım dedik. Anlatalım Bakalım dedik. göreceğiz bu akşam. Ama çok tatlılar. Yani şöyle böyle şakasında konuşuyoruz biz ama gerçekten sempatikler. Güzel bir iş yapmışlar. Herkes bana yumruk vurup burası bir işletme gibi aslında. Barranco Life diye bir yer. Her kapıyı açtım, yumruk vurup ketel dedi. Ketel dedi. Ketel. Burada What's bir going bar on var. demek oluyor ketel. Biz To retorno? Hasta luego Martin. Retorno? 'To retorno? No? Burası barımız.
Şöyle. Burada çalışan arkadaşlar. Burada barda neler var? Oo, Biraz barda, kaynaşamadık. barda benim için meyve suyu da varmış. Burada uçan Drone bir drone var. Drone kullanan arkadaş. Burada Barranco Life'ın kanalı var bakın. Evet, Barranco Life burası bir kanalı işletme karşıda. anladığımız kadarıyla. İşletme değil mi sürekli? Burası bir sanat şeyi. Burası bir sanat projesi diyor Ezgi ama işletme. Kesinlikle bir işletme. Buyurun Ezgi Hanım. Evet, sinema bu arka tarafta gösterilecek. Nosferatu ile beraber elektronik müzik göstereceğini söylüyorlar. Bu akşam 9'da başlıyormuş. Bakalım. Kimse gelmedi daha. Ay Vadisi'nin tam önündeyiz. Evet. En güzeli de o. Karşıdaki elektronik müzik yapan arkadaşımız da Ay Vadisi'ne karşı müzik yapıyor. Çok güzel bir fotoğraf Evet. gerçekten. Hey, Ay Vadisi'ndeyiz. İçeri giriş 15 Bolivianos. Ay Vadisi'nin önemi ne? 1969 yılında Neil Armstrong buraya bir ziyaret gerçekleştirmiş. Tam da Ay'a ayak bastıktan sonra gelmiş. O yüzden de ismi Ay Vadisi olarak kalmış. Neil Armstrong aslında buraya Bolivya ve başka bir tarafın maçını izlemeye gelmiş. Burası Mayasa'da. Biz de Mayasa'da kalıyoruz bu arada. Mayasa'da çok sakin bir kasaba gibi böyle bir yerleşim yeri. La Paz'ın içinde. Tam sınırda ama La Paz'ın sınırında. İyi geldi bize. La Paz çok gürültülü. Buraya Ay Vadisi denilmesinin nedenlerinden bir tanesi de ayın kraterlerine benzemesinden kaynaklanıyormuş. Böyle bir yer. Kapatmışlar etrafını ama dışarıdan her şey görülüyor. Turistik bir alan. Evet, o yüzden içeri girmiyoruz çünkü zaten kaldığımız yerde Ay Vadisi'nin içinde, en sonunda Ay Vadisi'ne yine yakın kalıyoruz. Ay Vadisi'ni görmek mümkün. Her sabah Ay Vadisi'yle uyanıyoruz, her akşam Ay Vadisi'yle yatıyoruz. Evet, şu anda kaldığımız yerin önü Ay Vadisi'nin devamı olan bir yer. O yüzden girmeye de gerek duymadık. Çevrede böyle. Kamyon. Çevrede kamyonlar var. Ezgi, ben, Caz. Buralara çıktık. Hem killer var, etrafında da dağlar, kırmızı dağlar. Daha aşağı inemedim. İndim, sonra çıktım korkudan. Burası Bu Caz. tehlikeliydi. Hi, nice to meet you guys. Manzara da bu şekilde. Manzara çok güzel. Arkamızda da Devil Tooth, şeytan dişi var. Şurada. Bu La Paz'ı ünlü yapan şeytan dişleri, Devil Tooth. Arkadan görüyoruz. Yani buradaki oluşum gerçekten ayağınızı bastığında yıkılabilecek gibi bazı killer oynuyor. O yüzden Evet, o inmek yüzden çok istemiyoruz. korktum. Aslında tehlikeli. Yani Ay Vadisi'nin aynı oluşumu. Evet, güneşin batışını izleyemedik o yüzden. Nombre? İşte Ecuador, Peru. Soy hermana Yuilema. Hermene Yulema. Ajá. Sí. Hermana Coyo. Mucho gusto. Kardeşim. Un gusto. Ay, que disfruten mucho. Es un gusto conocerles. Thank you. Ahí. Oh, gracias. Bueno, chao. Ciao. Buon conoscere. Evet, kardeşlermiş. Kardeş değiller ama sanırım. They are not sisters. No. Oh, well, in religious Ha, systems. They are evet. missioners. Di- Misyonerler. dini misyonerlermiş. Birbirlerine kardeş diyorlar. Yeah. Gökhan, there is a biskoça. Nerede? Biskoça. Karşıda bitki var. Bitkinin orada bak. Bak hareket Ben edeceksin. görüyorum ama Bak, gördün mü? Bak Gökhan, nasıl görmüş? Evet, böyle bir sergi kısmı da var buranın. Heykeller, resimler, tablolar. Evet, gitmeden önce bizi uğurluyorlar. Evet,
Şu